Motor TV Romanya'dan selamlar. Arkadaşlar bugün sahibi olduğum motosiklet Piaggio MPU3 300 cc 2022 model. En sevdiğim 3 özelliğini ve en sevmediğim 3 özelliğini sizlerle paylaşacağım. Buyurun beraber bakalım. Sıfır aldık bunu 2022 model ve 10.000 kilometre yaptık. Yaklaşık bir senedir kullanıyoruz. Bir senede 10.000 kilometre yaptık. Hem uzun yol hem şehir içi deneyimlerimiz oldu ve en sevdiğim birinci özelliğini sizlere şimdi söylüyorum. Şu şekilde motosikletimizi nerede olursa olsun bırakabiliyor olmamız, ışıklarda durduğumuzda şu şekilde rahat bir şekilde durabiliyor olmamız, park ettiğimiz zaman hemen yan ayak, orta ayak herhangi bir şekilde uğraşmıyoruz. Hemen amortisörlerini kilitliyoruz. Şurada gördüğünüz el frenini çekiyoruz. Motosiklet ne sağa yatıyor, ne sola yatıyor, ne ileri gidiyor, ne geri gidiyor. Yokuşta, bayırda, her yerde bunu rahatlıkla bırakabiliyorsunuz. Dolayısıyla en sevdiğim özellik, birinci özellik benim bu oldu. En sevdiğim ikinci özelliğe gelecek olursak, en sevdiğim ikinci özellik arkadaşlar, bu motosiklet gerçekten insana güven veriyor, özellikle virajlarda. Virajlara girmek, çıkmak bunda çok keyifli, çok güzel. Eğer arkadaşınızda, eşinizde, dostunuz böyle bir scooter varsa deneyimlemenizi tavsiye ederim. Gerçekten virajlarda keyif alacaksınız. Üçüncü özelliğe geliyoruz. Üçüncü özellik ise normalde böyle bir scooter gördüğümüz zaman sadece şehir içinde kullanabiliriz diye düşünüyoruz ama bununla biz uzun yol tecrübelerimiz de oldu. Gayet memnun kaldık. Üçüncü en sevdiğim özelliğine de ben bunun için uzun yol yapabiliyor olması diyebilirim. Çünkü uzun yolda gerçekten beni memnun etti. Burayı doldurduk. Arka çanta taktık buna. Burayı doldurduk. Sele altını doldurduk. Bir çanta da önümüze koyduk. Çıktık yollara. Yan çanta falan zaten öyle bir şey takma gereksinimi duymadık bile. Doldurduk. 2 kişi de bindik buna. Seyahatimizi yaptık. Sadece şu ön camın bir uzun versiyonu olsaydı daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Bunu da değiştirebiliriz. Bakacağız önümüzdeki seyahatlerimizde belki bunu da değiştiririz. Biraz daha az rüzgar almak isteyebiliyorsunuz. Yani otoban süratlerinde de seyahat edebiliyorsunuz bu motosiklet ile. 120-130 kilometreler rahatlıkla otobanda yolunuza devam edebiliyorsunuz. Arkadaşlar geldik en sevmediğim 3 özelliğine. Şöyle ki birincisi, ön tarafa geçelim. Şurada çok güzel led farları var. Led farlarını seviyorum. Hemen size gösteriyorum. Bakın led farları gerçekten çok güzel. Led farlarından yana hiçbir sıkıntım yok. Ama motosikletin en beğenmediğim özelliği işte şu gördüğünüz halojen farları. Aydınlatması gerçekten çok kötü. Aydınlatması çok kötü. Yetersiz. Yani gece zaten yetersiz. Bilmiyorum yani 2022 model motosiklet yapmışsın, scooter yapmışsın ve gelmişsin buraya halojen farı koymuşsun. Hadi halojen farı koydun. Bari açısı vesairesi güzel olsaydı da şöyle güzel aydınlatsaydı. Ama yok, ne yazık ki aydınlatmadan memnun değilim. En sevmediğim özelliklerin başında aydınlatma geliyor arkadaşlar. Bu arada sadece o farlar dışında diğer farlar hepsi led far. Onu da led koysaymışsın tadından yenmezmiş. Bir de yandığı zaman tek göz yanıyor. Uzunluğu olunca ikinci şeyi yakıyor. Yani uzunlarda 2'yi yakıyor. Uzunluğunda çok bir fayda, yani selektöründe çok bir faydası olduğunu söyleyemem. Ne yazık ki far konusunda olumsuz. Şimdi ikinci sevmediğim özelliğe geldik. İkinci sevmediğim özellikle motosikleti ilk aldığımdan beri şu gidonda bir sıkıntı var. O sıkıntıyı yaşıyorum. Bilmiyorum eğer sizler de böyle bir sıkıntı yaşadınız mı? 3 tekerlekli motosikleti olan sevgili arkadaşlar, eğer izliyorsanız söylerseniz çok sevinirim. İlk aldığımda gidon hafif böyle yamuktu. Ben tabii ilk 1000 kilometreyi o şekilde yaptım. Hiç hani şey yapmadım, yani telefon açıp sormuştum. Sonra o şekilde devam ettim. Sonra gittim servise, düzelttiler. Tamam, gidon düz bu sefer. Ama motosiklet sağa çekiyor. Yani hafiften bir sağa meylediyor. İkinci servise gittiğimde bunu söyledim. Baktılar, düzelttiler. Lastik basıncıdır vesaire dediler. Olmadığından eminim. Lastiklerimi her zaman kontrol ediyorum zaten. Düzelttiler. Aldım motosikleti. Tekrar yine gidiyorum. Yine hafiften bir sağa çekme var. Neyse dedim, çözemediler. Neyse çok fazla üstüne gitmedim. Ben
Bir 5000 kilometre daha yaptım böyle olunca. Bir daha servise gittim. Yine aktardım. Dediler ki bunlar 3 tekerlekli motosiklet. Önde 2 tane tekerlek var. Bir taraf hafiften bir çekme olur. Ya sağa çekme olur ya sola çekme olur. Çok tabii beni tatmin etmedi bu cevap. Bilmiyorum diğerlerinde öyle mi? Siz kullananlar varsa lütfen haberdar ederseniz sevinirim. Çözemediler. Belki de burada Romanya'daki ustalar çok iyi anlamıyorlar bu işi. Yani öyle de olduğunu düşünüyorum. Belki Türkiye'ye getirsem hemen çözecekleri bir mesele de olabilir. Ama hoşuma gitmeyen ikinci özelliği şu gidondan bir türlü memnun kalmadım. Sağ tarafa doğru hafif motosiklet yolda giderken mail ediyor arkadaşlar. Ve geldik üçüncü beğenmediğim özelliğe. Üçüncü beğenmediğim özellik ise arkadaşlar buraya demişler ki şöyle bir Bluetooth işareti koymuşlar. Hani motosikletinle telefonunu bağlayabiliyorsun anlamına geliyor. Kitapçığından da okudum, baktım, inceledim. Şu görmüş olduğunuz gösterge panelini telefonunuza Piaggio'nun uygulamasını indiriyorsunuz, bağlıyorsunuz. Güzel, kulağa çok hoş geliyor ama arkadaşlar hiçbir faydası yok. Bağlıyorsun. Yani burada ne bir arayan gözüküyor, ne bir bildirimin hangi bildirim olduğu gözüküyor. Hiçbir şey gözükmüyor. Sadece bir tane ışık koymuşlar. Telefon ışığı var orada, şurada en sağda. O ışık yanıp yanıp sönüyor. Ya cevapsız olsa da o ışık yanıyor. Mesaj gelse de o ışık yanıyor. Yani kimden geldiğini ne olduğunu hiçbir şey anlayamıyorsun. Sadece o ışık yanıyor. Bu sefer yolda giderken ya bir bildirim geldi. Acaba ne bildirim geldi? Sağa çekip dursam mı? Durmasam falan böyle düşünmeye başlıyorsun. Dolayısıyla çok fazla bir şey vaat etmiyor. Bu gösterge panelinin Piaggio uygulamasıyla bağlı olması. Bir de ilk bağlantı yapma aşaması zor. Daha sonra işte bir bağlanıyor, bağlanmıyor vesaire. Bir de telefonda gördüğünüz her şey zaten size bu ekranda da sunuluyor. Dolayısıyla bağlantılı olmasının çok bir ben anlamını bulamadım, çözemedim. Dolayısıyla beğenmediğim özellikler arasına bu da giriyor. 3 tane beğenmediğim dediğim ama bir de hoşuma gitmeyen bir ses var. Onu da söyleyeyim. Bunu dördüncü olarak saymak istemiyorum. 3,5 diyeyim buna da. Bu ön amortisörleri dezaktive ettiğiniz zaman motosiklet sağa ve sola böyle artık yatmaya başlıyor durduğu yerde. Tam o soldan sağa ya da sağdan sola doğru yatırırken arada böyle bir gıcırt gıcırt sesi oluyor böyle bir. Yani sanki iki metal birbirine sürtüyor gibi bir ses oluşuyor. O da kilit sisteminden çıkan bir sesmiş. O ses çok iyi bir hava vermiyor açıkçası. Yani o ses sanki yağsız kalmış da birbirine sürtüyor gibi. Ama tabii servise gidip ben bunu sorduğum zaman bu ses normal. O mekanizmanın çıkartmış olduğu ses dediler bana. O tabii yolda giderken falan onu duymuyorsunuz. Ama diyelim ki motoru dezaktive ettiniz süspansiyonlarını. Geri geri böyle bir yerden çekiyorsunuz vesaire. Orada bir sürtme sesi insanı rahatsız edebiliyor. Bunu da söylemiş olayım arkadaşlar. Böylelikle bir senedir sahibi olduğum scooter'ımızın, 3 tekerlekli scooter'ımızın en sevdiğim 3 özelliğini ve en sevmediğim 3 özelliğini sizlerle paylaştım. Siz de fikirlerinizi, görüşlerinizi, yorumlarınızı, kullanıyorsanız eğer böyle bir scooter, en sevdiğiniz özelliklerini ve en beğenmediğiniz yanlarını bizimle paylaşırsanız sevinirim. Takipte kalın, hoşça kalın.